Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay üçgen şal modelinin yapımını anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Birlikte bu güzel ve kolay modeli çalışırız. Hemen modelimize yakından bakalım. Gerçekten çok kolay ve hızlı ilerlemekte. Şöyle. Arkasına da bakalım. Ben anlatım yaparken sizler için çeyizlik bir şal ipi kullandım. Sizler bunu farklı iplerle de kullanarak günlük spor bir hale de getirebilirsiniz. Çok güzel yazlık şallar da yapabilirsiniz ya da mevsimlik. İpimi şöyle göstereyim. Simli şal ipi. Tığ numarası yine 2 milim bir tığ kullandım. Daha kalın ipler tercih ederseniz tığ numaranızı kalınlaştırarak daha rahat yapabilirsiniz. Hemen şimdi denerseniz model anlatımına başlayalım. Evet, Bismillah diyelim ve başlayalım. Sizlerin daha rahat görmesi için koton bir iplik ve 2,5 milimlik bir tığ ile anlatım yapacağım. Sizler de ipinizin türüne göre tığınızı kalınlaştırabilirsiniz. Hemen başlayalım. 5 tane zincir yapalım. Ve her iki ucu birleştirerek küçük bir halka yapalım. Bu ipimi de öne alıyorum ve tutarak onun da üstünden çalışacağım ve gizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle öne aldım. Şimdi burada 3 tane zincir yapalım. Ve halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi de 1 kabul ettim ve burayı 2 olduğunu sayıyorum. Arada 3 tane zincir yapalım. Üstüne aldım. Şimdi 2 tane yan yana ikili trabzan yapalım. Üç zincir, 2 tane ikili trabzan. Şimdi 3 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Toplamda 4 tane grup yapalım. Bakın 4 tane grubumuzu oluşturduk. Şimdi döneceğiz. Zincir yapmadan çevirdim. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine ilmek kaydırarak ilerliyorum ve şu boşluğa ilerleyeceğim. Yine ilmek kaydırdım. İlk boşluğuma geldim. Kenarlar su taşı olarak ilerliyor. O yüzden burada su taşı yapalım. 3 zincir üstüne aldım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir üstüne aldım. 2 tane grubun arasındaki boşluğa ikili trabzan yapalım. 3 zincir ve buraya da su taşı yapalım. Sağ ve sol kenarlar hep aynı olacak. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Evet, şimdi ters çevireceğiz. Yine çevirdim. İlk boşluğu atlıyorum. Bir tane kaydırıyorum. Şimdi yanındakine de batıyorum. İkinci kaydırma işlemini yaptım ve boşluğa kadar ilerledim. 3 adımda geldim. Tekrar 3 zincir, 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan,
3 zincir üzerine aldım. Bu ortada görmüş olduğumuz trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 zincir üzerine aldım. Yine aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Burada bir V deseni elde ettik. Tekrar 3 zincir ve sol kenarı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde su taşını yapalım. Bakın kenarlar hep aynı devam ediyor. Şöyle örneğimde de göstereyim. Kenarlarımız sağ ve sol kenarda hep aynı devam edecek. Buradaki sayılarımız değişmiyor. Sadece ortada desenimizi artırıyoruz. Şimdi devam edelim. Yine ters çevirdim. Birinciye atlıyorum. 3 adımda boşluğa ilerliyorum. 3 zincir ve sağ kenarı yapıyorum. Evet, şimdi desenimizi yapacağız. 3 tane zincir yapalım. Ve bu trabzanları yaptığımız sırada artırma tek trabzanlarını da yapacağız. Yani buradaki zincirimin üzerine ikinci zincire batarak bir tane tek trabzan yapacağım. Tekrar 3 zincir. Şimdi buradaki V boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzan yapalım. Sağ kenarda ne yapıyorsak sol kenarda da aynısını yapalım. 3 zincir, bir tane tek trabzan yapıyorum. 3 zincir ve sol kenarı yapıyorum. Kenarlarda sayı aynı olduğu için hızlı ilerliyorum. Videonun sağ üst köşesinden yavaşlatarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çevirdim. Boşluğa ilerliyorum. Kaydırma yöntemiyle ve sağ kenarı yapıyorum. Şimdi burada yapmış olduğumuz tek trabzanların tepesine V yapacağız ve bir üst sırada 2 tane yuva oluşturacağız. Hemen yapalım. 3 zincir, trabzanın tepesine batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir, aynı noktaya tekrar batıyorum ve burada bir V elde ettim. 3 zincir, 3. trabzanın tepesine tek bir trabzan yapıyorum ve aynı şekilde sol kenara da bir V işlemi yapıyoruz. Üç zincir, sol kenar.
Evet, şimdi buralara beşerli olan trabzanlarımızı yapacağız. Çevirelim. Yine 3 tane kaydırma yaparak boşluğa ilerliyorum. 3 zincir ve sağ kenarı yapıyorum. Bu V'lerin içerisine yapacağımız trabzanları yaparken her zaman bir tane tek trabzan yaparak sağda ve solda artırma yapıyoruz. Bunu unutmayalım. 3 tane zincir yapıyorum ve buradaki zincirimin ikincisinden batarak tek olan trabzanımı yaptım. Şimdi 3 zincir, V'nin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki desenin üstündeki tek olana her zaman tek olarak batacağız. V yapmıyoruz. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Buraya ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir. Burada her zaman üst üste 2 tane tek trabzan olacak. Hemen şöyle desenimden yine göstereyim. Bakın. Bunların üstüne gelen her trabzan 2 tane olacak tek. Yani bu başlangıçtakiyle karıştırmayalım. Devam edelim. 3 zincirimizi yaptık. 5 tane ikili trabzan. 3 zincir ve burada başlangıçta yaptığım artırmayı sonda da yapıyorum. Üç zincir ve sol kenarı yapıyorum. Bir üst sıraya çıkarken desen sayımızı 3'e çıkartacağız. Bunun için 3 tane V yapacağız. Birincisini buraya, ikincisini buraya, üçüncüsünü de buraya yapacağız. Hemen o sıramızda başlayalım. Artık kendini tekrar ediyor aslında arkadaşlar. Buraya kadar birlikte ördüysek rahatlıkla yaparsınız eminim. Üstüne aldım. 3 zincirimi yaptım. Buraya V yapıyorum. Bakın şöyle şu sıranın tekrarını yapıyorum. 3 zincir aynı yere ikili trabzan. İlk V desenimi yaptım. 3 zincir. Yine burada beşli grubumun üstüne tek olan ikili trabzanımı yapıyorum. Yani şurayı yaptım. 3 zincir. Buraya yine V deseni yapıyorum. 3 zincir, ikili trabzan, 3 zincir, V deseni yapıyorum. Ve tekrar 3 zincir yaparak aynı başta olduğu gibi sol kenara geçiyoruz ve artırmamızı tamamlamış olduk. Eminim anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen desen üstünden sizlere tekrar hatırlatmalarımı yaparak
videomuzu sonlandırabiliriz artık. Bir üst sırada boşlukların içerisine beşerli trabzanlarımızı yaparken ne yapıyoruz? Başlarda artırma tek trabzanımızı muhakkak yapıyoruz. Ben bu sırayı da yapayım, sizlere yapılmış halini göstereyim. O şekilde devam edelim. Evet, bu trabzan sırasında sizler için hemen hızlıca hazırladım kamera arkasında. Başlangıçta tek olan trabzanımı yaptıktan sonra burada biliyorsunuz 2 tane tek üst üste denk geliyor. Bu şekilde 3 taneye artırdım. Bir üst sırada ne yapıyoruz? Yine 1, 2, 3, 4 noktaya V yapıyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Ben bu model üstünde yaparken arkadaşlar sizlere küçük bir püf noktası da yine buradan göstermek istiyorum. Burayı son sıram olarak kabul ederseniz ben anlatıp bitirdikten sonra, yani tamamen örüp bitirdikten sonra son sırayı nasıl bitirmeniz gerektiğini de göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bizler burada ne yapıyoruz? Bu beşli grupların başlangıcında, başlangıçta ve sonda artırma trabzanı yapıyoruz. V yapacağız çünkü bir sonraki sırada. Ama artık şalımızı ördük, bitirdik. Artırmaya ihtiyacımız yok. Son sıramız. O yüzden başlangıçta ve sonda artırma trabzanlarını yapmamıza gerek yok. Sizler de son sırayı bu şekilde bitirebilirsiniz. Şalımızın daha muntazam ve güzel durması adına da bu sırada bir sıra sık iğne gidebilirsiniz. Başa kadar, yani şurasını daha toplaması için. Ya da bir sıra kafes gidebilirsiniz. Bir sıra ikili trabzan gidebilirsiniz. O şekilde de bitirirseniz daha güzel olacaktır. Yine aynı zamanda bu kenarlarına püskül yapabilirsiniz. Kolay püskül yapımını da videomun sonuna kart olarak ekleyeceğim. Örümcek yapabilirsiniz. Örümcek yapımını da anlattığım videom var. O şekilde de şalınızı tamamlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.